B-52'ler Soğuk Savaş yıllarında Sovyet topraklarına nükleer bomba taşınabilmesi amacıyla geliştirilmiş, ilerleyen aşamalarda çeşitli modifikasyonlardan geçerek konvansiyonel görevlerde de kullanılabilir hale gelmiştir. İlk uçuşunu 15 Nisan 1952'de gerçekleştiren B-52, 1954 yılından itibaren B-36 Peacemaker ve B-50 Super Fortress uçaklarının yerini alarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde kullanıma girmiştir. 1952-1962 yılları arasında toplamda 744 adet B-52 üretilmiştir. 2013 yılından itibaren aktif serviste olan B-52 sayısı ise 78'dir. Ben Arif Emre Hatuk. Bugün sizlerle B-52'nin hala serviste olmasının nedenlerini ve serviste kalabilmesini sağlayan etmenleri inceleyeceğiz. B-52'nin temelleri 21 Ekim 1948 tarihinde altın nesil olarak tabir edilen Boeing mühendisleri Shirer, Carlsen, Blumenthal, Wells, Whittington ve Pennell tarafından Ohio Dayton'da bulunan Van Cleve isimli otelde atılmıştı. Bu tarih askeri havacılık tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Bahsi geçen Boeing mühendislerinin B-52 üzerinde çalıştığı dönemde gelişmiş bilgisayarlar henüz uçak tasarımı alanında kullanılmıyordu. Mühendisler geleneksel çizim aletleri ve önceki projelerden elde edilen verilerle tasarımlarını yapıyorlardı. Bu süreçte B-52'nin gövde iskeleti tamamen sıfırdan inşa edilmek zorundaydı. Çünkü o tarihlerde benzer bir gövde iskeleti üzerinde henüz çalışma yapılmamıştı. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan hassas verilere mühendisler sahip değildi. Bu noktada bütün iyi mühendislerin yaptığı gibi Boeing mühendisleri de tahmini hesaplamalar yapmış ve üzerine kendi güvenlik paylarını eklemişlerdi. Boeing mühendislerinin gerekli hesaplamaları yaparak tasarladığı gövde iskeleti B-52 gibi bir uçak için gerekenden daha güçlü ve ağır olarak ortaya çıkmıştı. O dönemde askeri ihalelerde yarışan uçaklar için uçağın gövde iskeleti ağırlığından, dolayısıyla ömründen özellikle fedakarlık edilerek daha fazla yakıt ve mühimmat taşıması amaçlanmaktaydı. Çünkü Soğuk Savaş yıllarında uçaklar hızla gelişen yeni teknolojiler sebebiyle kısa sürede etkisiz hale gelebiliyordu ve bu durumda gövde ömrü öncelikli bir kriter olarak değerlendirilmiyordu. Fakat Boeing mühendisleri daha önce benzeri olmayan bir proje üzerinde çalıştıkları için hesaplamalara ekledikleri güvenlik paylarında katı davranmışlar ve bomba yüküyle yakıt miktarından ödün vererek gerekenden daha sağlam bir gövde iskeleti elde etmişlerdi. B-52 tasarım aşamasındaki bu özellikleri sayesinde günümüze kadar farklı amaçlar için birçok ağır modifikasyondan geçmiş olmasına rağmen hala serviste kalabilmiştir. Öte yandan aradan geçen süre zarfında uçaklar üzerinde yapılan çalışmalarda gövde iskeletinde ciddi boyutta bir metal yorgunluğuna rastlanmamıştır. Nitekim bu özelliklerinden ötürü Amerikan Hava Kuvvetleri B-52'leri 2040 yılına kadar kullanmayı planlamaktadır. B-52 filolarında çalışıp emekli olan birçok subay da uçakların en az 60-70 yıllık daha gövde ömrü olduğunu belirtmektedirler. Peki Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisine, ezici farkla en büyük askeri bütçesine, en iyi teknik üniversitelerine ve köklü bir askeri havacılık birikimine sahip olmasına rağmen neden B-52 yerine yeni bir uçak geliştirememiştir? B-52 kendi ömrünü uzatan özelliklere sahip olduğu gibi bazı tarihsel olayların da bu duruma etkisi olmuştu. Soğuk Savaş yıllarındaki konvansiyonel ve nükleer savaş doktrinlerindeki değişimlerle askeri teknolojide yaşanan ilerlemeler B-52'nin potansiyel rakiplerinin önünü birer birer kesmiş ve kendi ömrünü uzatmıştı. There she goes, the Strategic Air Command Supersonic B-58 bomber. And now you can own an exact plastic model, 12 inches long, of this famous swept-wing giant. İlk uçuşunu 1956 yılında yapan B-58 Hustler 2 Mach hız sınırını aşan ilk bombardıman uçağıydı.
ve Sovyet toprakları üzerinde yüksek irtifada, yüksek hızla uçarak bombardıman yapabilmesi öngörülüyordu. Dönemin askeri uzmanları tarafından büyük umutlar bağlanan B-58 Hustler, gelişen Sovyet hava savunması karşısında kısa sürede yüksek irtifada, yüksek hızla uçan bir hedef haline gelmiş ve 1960'ta başlayan servisi yalnızca 10 yıl sonra 1970'te son bulmuştu. B-58'in alternatif görevler için kullanımına dair çalışmalar yapılsa da bakım maliyetinin yüksek olması bunu engellemişti. ...1964 yılında ilk uçuşunu yapan X-B-70 Valkyrie, süpersonik bir stratejik bombardıman uçağıydı. Bu uçak temelde 21.000 metre irtifada, binlerce kilometre mesafeyi 3 Mach üzerinde hızla uçarak taşıdığı nükleer silahları Sovyet toprakları üzerindeki hedeflere bırakmak için geliştirilmişti. Uçağın hızının onu bütün önleme uçaklarından koruyacağı öngörülüyordu. Fakat X-B-70'in hem üretim hem operasyonel maliyetinin çok yüksek olması, ki günümüz için bile hala yüksektir, ve menzilinin B-52'den önemli ölçüde az olması uçağın önemli sorunlarındandı. Öte yandan test uçuşlarında gözlemlenen karmaşık sorunlara dönemin teknik koşullarında çözüm getirmekte yaşanan güçlükler, projenin X-B-70'in ilk uçuşundan 5 yıl sonra 1969 yılında sonlandırılmasına neden olmuştu. ...1960'larda birçok otorite tarafından 1980'lerde B-52'lerin tamamını emekli edecek uçak olarak tanımlanan B-70 projesi 5 yıl içinde tarih sayfalarındaki yerini almıştı. Gelecekte B-52'leri emekli edeceği düşünülen bir başka projede ilk uçuşunu 1974 yılında yapan B-1 Lancer bombardıman uçağıydı. ...1973-74 ile 1983-84 yılları arasında toplamda 104 adet üretilen B-1 Lancer günümüzde hala servistedir. B-52 ve B-2 uçaklarıyla birlikte Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 3 stratejik bombardıman uçağından biridir. B-1 Lancer'ın bakım sürecinde yaşanan teknik sorunlar, ilerleyen aşamada servise giren B-2'ler ve en önemlisi geliştirilen AGM seyir füzeleri günümüzde B-1 Lancer'ı bir destek uçağı pozisyonuna düşürmüştür. Seyir füzeleri geliştirilmeden önce B-1 Lancer bombardıman uçaklarının radarların tespit edemeyeceği kadar alçaktan uçarak Sovyet hava savunma sistemlerini vurup boşluklar açması ve bu boşlukların da B-52'ler tarafından kullanılması planlanıyordu. Fakat seyir füzelerinin geliştirilmesi ve bu füzelerin B-52'ler tarafından da etkili biçimde kullanılabilmesi B-1'lerin temel geliştirilme amacını boşa çıkarmıştı. En geç 2030'lu yıllarda emekli edilmesi düşünülen B-1 Lancer, Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri bütçeden ayrılan paylar hususunda zaman zaman tartışma konusu olmaya devam etmektedir. B-2 Spirit, görünmez stratejik bombardıman uçakları, belli ölçüde B-52'nin görevlerini üstlenebilen uçaklar olsa da diğer birçok projedeki gibi birim ve operasyonel maliyetinin çok yüksek olması, B-52'nin yerini almasını olanaksız hale getirmiştir. 2003 yılında Irak Savaşı sırasında ve Afganistan'da kullanılan B-2, daha sonra tıpkı B-1 gibi bütçeden aldığı paylar konusunda tartışmalara sebep olmuştur. Daha sonra geçtiğimiz yıllarda Libya üzerinde kullanılan uçak, B-52'lerin yerini alamasa da görünmezlik özelliği sayesinde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin elinde önemli bir stratejik koz olduğunu kanıtlamıştır. Tarihsel koşullara baktığımızda B-52'nin hala serviste olmasının nedenleri kabaca bunlar. Fakat neden yeni bir bombardıman uçağı geliştirilemiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde bu alanda çeşitli çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ancak çoğu uzmanın üzerinde uzlaştığı gibi B-52'nin yerini alacak bir bombardıman uçağının test süreçleri ile birlikte en iyi ihtimalle birim maliyetinin 4 milyar Amerikan doları seviyesini aşacağı tahmin ediliyor. Uçak için harcanacak zamanın ve diğer askeri projelerden kaydırılacak kaynağın da bu denklemde yerine oturtulması gerekiyor. Özetle bu tarihsel nedenler ve günümüz koşulları sebebiyle B-52'lerin eşine az rastlanır şekilde 90 yıla yakın kullanılan bir savaş platformu olması mümkün görülüyor.
Gelecek videolarda savaş tarihi ve olgusunu incelemeye devam edeceğiz. Bu serüvenden haberdar olmak için abone olabilir, önceki çalışmalarımıza ulaşmak için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.